Geniş bagajı, ucuz ve bol yedek parçası, düşük yakıt tüketimi, çok sorun çıkartmaması ve ikinci elde ilgi görmesi, otomobil tercihinizde önceliğiniz ise Renault'un sembolü sizin için biçilmiş kaftan. Fakat siz çoğunluktan farklıysanız, amacınız A noktasından B noktasına en uyguna gitmek değil ise, araba dediğin kullanırken keyif verecek, motoru güçlü olacak, konforu, donanımı, güvenliği tam olacak, yaşlı olsa da karizması olacak diyorsanız ve alacağınız arabanın piyasada alınıp satılması, arada bir iyi usta istemesi, bazen sanayide gezdirmesi sizin için çok sorun değil ise, bu liste tam size göre, çünkü bu videoda 2013 sonrası 3. nesil Renault sembol yerine alınabilecek karizmatik, güçlü, konforlu ve güvenli 5 arabayı inceleyeceğiz. İlk modelimiz 2004 yılından sonra ülkemizde satılmaya başlayan 2. nesil Volvo S40'lar. Güvenlik denildiğinde ilk akla gelen marka Volvo, tabii ki 2. nesil S40'larda güvenlikten daha fazlası var. Oldukça başarılı, karizmatik bir tasarımın yanında kendinden 10 yaş genç sembolden çok daha fazla donanımı standart olarak size sunuyor. İlk gelen biraz yüksek kilometreli, biraz da yıpranmış S40'ların fiyatları 400.000'in altında başlıyor, kilometreleri ve yaşı azalıp kondisyonları iyileştikçe fiyatları 700.000'in üzerine çıkıyor. 2014 model civarı ortalama bir sembolle 550.000 lira vermektense, makyajlı kasa 2008 model civarı bir Volvo S40 alabilirsiniz. S40'larda 1.8 litre ve üzeri motorlar malum vergi politikalarımızdan dolayı piyasada çok bulunmuyor. Piyasada yaygın olan 1.6 litrelik motorlar, bunların dizeli ve çoğunluğu Ford Focus'ta da kullanılmış olan 109 beygirlik motor, üst düzey bir performans sunmasa da şehir içi 6-6.5 litrelik tüketimiyle yakıt ekonomisini sağlıyor. Bu motorun avantajı Ford bayilerinde de parçasının bulunuyor olması, dezavantajı ise 30-40 bin kilometrede enjektörünün kaçaklar yapmaya başlaması. 100 beygirlik 1.6 benzinli motorun performansı dizelin biraz gerisinde, fakat benzinli motorun avantajı yüksek kilometreli ve nispeten eski dizel motorlarda yaşanabilecek turbo enjektör ve pompa masrafı endişesi olmaması. Otomobiller Mercedes ve diğerleri olarak ikiye ayrılır diyenlerdenseniz sembol yerine 1996 sonrası W210 kasa S serisi Mercedes rahatlıkla alabilirsiniz. 500.000 lira seviyelerinde alınabilecek sembolden 14-15 yaş daha yaşlı olsa da E200 semboldan çok daha fazlasını sunuyor. Prestiji, güvenliği, donanımı, kaliteyi bir tarafa bırakacak olsak bile Mercedes'in koltuğuna oturduğunuzda yolda giderken size uçan halıda gidiyormuş gibi hissettirmesi Mercedes'e özgü bir durum. W124 kasa efsanesinden sonra da biraz düşmüş olsa da W210 tam bir Mercedes ve kendine özgü çift farlı tasarımıyla günümüzde bile karizmasını koruyor. Modelde 30'dan fazla motor kullanılmış, bu motorların hacmi 2 litreden başlıyor, 5,5 litreye kadar çıkıyor. Sembol fiyatına rahatlıkla alınabilecek olan ise ülkemiz piyasasında rahatlıkla bulunan 2 litre 136 beygirlik motor. Bu motor performans olarak tatminkar olmasa da sürücüsünün otomobili ile bağ kurması için yeterli. Kompresörlü 2 litrelik motorlarda ise 186 ve 192 beygirlik modifikasyonlar hızlanma konusunda şaşırtmıyor ve yolcusunu koltuğa yapıştırabiliyor. Kompresörlerin fiyatları 600 hatta 700.000'in üzerine çıkabiliyor. Küçük korozyon sorunları ve bazı fren sorunları dışında kolay kolay önemli sorun çıkartmayan modelde yedek parça fiyatları çok hesaplı değil, fakat yedek parça ve usta temininde sorun yok. Otomobillerin ekonomik ömürleri 10 yıl civarı olsa da 20 yaşını geçmiş bir E serisinin kullanım ömrü devam ediyor ve Mercedes severler tarafından ilgi gördüğü için ikinci elde sahibini üzmüyor. Devir ekonomi devri olsa da, otomobil tutkunlarına Mercedes'in sürücü koltuğuna geçmesini tavsiye ederiz. 2008 yılından sonra üretilen Citroen C5 süspansiyon sürücü ve yolcu konforu bakımından listemizin en iyisi. 2015 yılına kadar ülkemizde satılan C5'lerin ilan fiyatları 400.000'in altında başlıyor, yaş ve durumlarına göre 700.000'e kadar çıkıyor ki belki sembol ile yaşıt, belki sembolden 1-2 yaş daha yaşlı Citroen C5'i sembol ile aynı paraya almak hiç zor değil. C5 ve sembol bir otomobilin teknik ve mekanik yönüne bakılmaksızın piyasada gördüğü ilginin, o otomobilin fiyatının belirlenmesindeki en net örneği. Donanım, konfor, güvenlik, karizma gibi birçok yönden kıyaslanamayacak farklı iki otomobil benzer fiyatlara satılıyor ki sizin önceliğiniz A noktasından B noktasına en ucuza gitmekten fazlası ise ve olası genel yürütme giderleri ile ilgili sorunlarınız ve ikinci el kaygılarınız yok ise C5 sizin için biçilmiş kaftan.
Ayrıca sizin gibi düşünenler var olduğundan C5 elinizde kalacak bir otomobilde değil, modelde yine Ford ortaklığı olan 109 ve 110 beygirlik 1.6 litre dizel motor çoğunlukta bu motor Volvo'daki avantajlara ve dezavantajlara sahip. Dizel C5'in yakıt tüketimi ise, koca cüssesinden beklenilenin altında. C5'te biraz daha fazla performans istiyorsanız 2 litrelik dizel motora ya da 1.6 litrelik benzinli motorların 156 beygirlik THP versiyonuna ilgi gösterebilirsiniz. Onlarda fiyatlar bir derece yükselse de yine sınıfındaki emsallerinin altında satılıyorlar. C5'in direksiyonun başına geçtiğinizde göbeği dönmeyen direksiyonuna alışmanız zaman alabilir fakat uzunca bir dönem kullanıp konforuna alıştıktan sonra C5'inizi satarsanız, alacağınız yeni arabada C5'in konforunu arayabilirsiniz. Bayi servis parça yaygınlığı benim için birincil öncelik değil, aldığım arabayı yıllarca kullanabilirim, yeter ki güçlü kaliteli güvenli gösterişli olsun diyorsanız size Jaguar X-Type'ı önerebiliriz. Fiyatları 400.000 lira seviyelerinden başlayan X-Type'ın koleksiyonluk olanlarına 1 milyon bile talep edilebiliyor. 2001 yılında yollarda görmeye başladığımız X400 serisinin tasarımı yıllara meydan okuyor, modelde yer alan motorlar 2 litre ile 3 litre arasında 130 ila 231 beygir arasında değişiyor, nispeten az yakan bir Jaguar isterseniz 2 litrelik dizel motorların yakıt tüketimi 8 litre civarında ve Ford'un 2 litre dizel motoru ile parçalara uyum gösterebiliyor, sizin için önemli olan yakıttan çok gaza bastığında yanınızdakini arka koltuğa yapıştırmak ise 3 litre 231 beygirlik motor alternatifi de bulunuyor. BMW ile ortak geliştirilen bu motorlardan bizim tavsiyemiz 2,5 litre 196 beygir olanı çünkü yakıt tüketimi 13-14 litre seviyelerinde ve çok iyi bir performansı var. Sürekli 4 çeker olmaları X400'lere iyi bir yol tutuş kazandırıyor. İşçilik ve malzeme kalitesinin yüksekliği ile birlikte kaliteli deri kullanımı ve ahşap detaylar otomobilin çıtasını yükseltiyor, X-Type'da görülen elektronik sorunların kronik problemleri olduğunu söyleyebiliriz. Yüksek yürütme gideri parça ve ustasının yaygın olmamasından dolayı Jaguar X-Type'lar ikinci elde hak ettikleri ilgiyi göremiyor. Evet konforlu araba isterim fakat ben Renault'dan vazgeçmem diyenler sembolün büyük abisi Latitude'u değerlendirebilir. Renault sade basit dayanıklı alt sınıf otomobillerdeki iddiasını üst segmente yansıtamasa da Latitude'da elinden gelenin fazlasını yapmış, modele özgü koku sistemi, elektrikli ısıtmalı deri koltuklar, çift yönlü dijital klima, sesli komut özelliği gibi pek çok donanım bulunuyor. Safran ve Laguna'da olduğu gibi donanımın Renault standartlarının üzerinde olması, elektronik olarak üst seviyede olması ülkemizdeki Renault'cu profili için sorun oluyor, çünkü Renault sahibi arabasını ucuza tamir ettirir, gerekirse derme çatma yöntemler ile sorunu çözer. Zaten her usta Renault'dan anlar ve yan sanayi parça bulmak çok kolaydır diyen Renault'cu Latitude'da umduğunu bulamayabilir. Samsung'un desteğiyle 2010 yılında üretilip 2011 yılında ülkemizde satılmaya başlayan Latitude'larda 1,5 ile 3,5 litre arası motorlar bulunsa da ülkemizdeki Latitude'larda 2 litre dizeller bile az bulunuyor. Piyasadaki örneklerinin çoğunluğunu 1,5 litrelik dizel Renault motorunun 110 beygirlik modifikasyonu oluşturuyor. Bu motor 1,5 tona yaklaşan otomobilde yüksek bir performans sunamıyor fakat ekonomik kullanımda şehir içerisinde 6 litrenin altında yakıt tüketiyor. Günümüz ikinci el piyasasında Latitude'ların yüksek kilometreli olanlarının fiyatları 500.000 liranın altında başlasa da ortalama denilebilecek bir Latitude'u 600.000'in altında satın alabilirsiniz. Satın alırken dikkat edeceğiniz nokta, geçmiş tamir ve bakımlarında, orijinal parça kullanan ve Latitude'dan anlayan ustanın elinden geçmiş olması. Hem manuel hem otomatik şanzımanları 6 ileri olan Latitude'ların 1,5 litre motorlu modellerinde çift kavrama yarı otomatik, 2 litre motorlu modellerinde tam otomatik şanzıman kullanılıyor ve ADC şanzımanda sorun daha fazla çıkıyor. Vites topuzu ve tuş takımı deformasyonları, bilgi ekranının kararması, kapı gergisi ve kilit sorunları yaygın olan Latitude'larda elektronik sorunlar, partikül filtresi sorunları, klima ve enjektör problemleri de görülebiliyor.